Arkadaşlar şimdi Ubud'un kalbinde Jalan Gautama Caddesi'ne giriyoruz. Burada da örneklerini görebilirsiniz. Şurada da arkadaşlar bu cadde çok meşhur. Yani Ubud'un kalbinde bildiğiniz Avrupa'nın sokaklarında aratmıyor. Bütün restoranların isimlerini yazdığı yer. Yani bu restoranlar burada var. İsteyen gelip burada başında bakıyor. Bir de bu caddenin sonunda da, sokağın sonunda da aynı şekilde yazıyor aynısı. Çoğu insan Bali'yi sadece sessiz pirinç tarlalarından ve lüks havuzbaşı villalarından ibaret sanıyor. Ancak adanın kalbine yani Ubud'a girdiğimiz an bu romantik tablo yerini bambaşka bir gerçeğe bırakıyor. Burası 1000 yıllık Hindu geleneklerinin, egzoz dumanlarının ve dünyanın her yerinden gelen modern gezginlerin birbirine karıştığı devasa bir laboratuvar gibi. Bugün Ubud'un en meşhur caddelerinden birine girecek, o kornaların arkasındaki felsefeyi ve bu sokakların neden Avrupa'yı aratmadığını yerinde göreceğiz. Hazırsanız kaosun içindeki şifayı aramaya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle gezecek olursak nereden gitmemiz gerek? Şuradan gidelim de şöyle ezilmeyelim bari. Burası Ubud'un kalbinin attığı yer aslında, öyle diyebilirim. Çünkü bütün gelen yabancılar, turistler, dışarıdan gelen herkes burada takılıyor. Zaten görürsün şu an çoğunlukla zaten ağırlıklı yabancı göreceğiz. Yani Avrupa'nın sokakları gibi mekanlar, işte canlı müzik, işte barlardan tut, en lüks kıyafetlerin giyildiği lüks mağazalar vesaire de diğerleri hepsi burada var. Ubud'un kozmopolit yapısı aslında Bali'nin geri kalanından çok farklı. Java adasındaki o muazzam Müslüman nüfus yoğunluğundan sonra Bali'nin bu bölgesine geldiğimizde ruhani bir iklim değişikliği hissediyorsunuz. Burada din sadece bir inanç değil, sokağın mimarisi, kokusu ve hatta trafiğin akış hızı. Hindular evrenin dengesini korumak için her gün binlerce küçük sunu hazırlıyor. Ve bu kadar çok yabancının buraya akın etmesinin sebebi sadece eğlenmek değil. Bu köklü ama bir o kadar da hoşgörülü yaşam biçimine tanık olmak. Arkadaşlar buradaki en büyük tezat da şu, yani Java adasındaydık. Orada Müslüman ağırlıklı çok fazla Müslüman vardı. Burada da Hindu var. Hindular şimdi burada fazla %90 oranında olduğu için en çok bu Ubud bölgesinde yaşıyorlar. Çok fazla tapınak da zaten bulursunuz. Bakın şemsiyeler de ne kadar güzel. Çok hoşuma gitti. Bu tarz otantik şeyler de görebiliyoruz. Burada hani çok yabancılık çekmezsiniz. Mesela Avrupa'dan, Amerika'dan gelen insanlar sürekli de şemsiye soruyorlar. Şemsiye, yağmurluk alır mısınız? Çünkü yağmur bir yağıyor arkadaşlar. Yani Java adasındayken fix saat 2 civarı gibi başlıyordu. Saat 5'e kadar yağıyordu. Hani buradakinin bir saati yok. Burada herhangi bir zamanda yağıyor. Bali adası çok yağmurlu diyorlardı. Ben hakikaten haklılarmış. İnanmadım çünkü diğer yerler gibi falan düşündüm. Ubud, tıpkı İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi farklı dillerin, dinlerin ve kültürlerin birbirini itmeden yaşadığı bir yer. Bir Hindu tapınağının hemen yanında sushi yiyebilir, biraz ileride dünyanın bambaşka bir ucundan gelmiş bir gezginle selamlaşabilirsiniz. Ama burayı asıl otantik kılan, tüm bu modernizmin içine gömülmüş olan o görkemli yarıklı kapılar. Bali inancına göre maddi dünya ile ruhani dünyayı birbirinden ayıran kutsal birer sınırdır o kapılar. Şimdi burada çok fazla arkadaşlar yabancı geliyor. Bali'nin ne kadar turistik bir yer olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Çok fazla adı duyuluyor ama herkes gelmek istiyor, çoğu kişi de. Burada çok yabancı geldiği için çok hani kozmopolitan bir yapı. Yani böyle sadece evet Hindular dolu ama hani bir Avrupalı gelip burada rahatlıkla yaşayabilir. Amerikalı gelip burada, Türk de gelip burada rahatlıkla yaşayabilir. Çünkü çok aratmıyor bizim oraları. İşte İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarıdır vesairedir olsun, hiçbir şeyi aratmıyor. Çok rahatlıkla gezebiliyoruz. Buralarda en çok göreceğiniz şeylerden biri de aslında tapınak kapıları. Yani evlerin, restoranların ve birçok işletmenin giriş kapıları baya bildiğiniz tapınak kapısına benziyor. Zaten az önceki geçtiğimiz yerde birçok tapınak kapılarına benzer restoranlar da vardı. Çok otantik, yani ben bayağı beğeniyorum yani. Az kaldı Hindu olmama. Çok global, fazlasıyla global takılıyor arkadaşlar. Ubud inanılmaz meşhur. Burası sahile biraz uzak ama çok otantik mekanlar var. Ben çok beğendim. Özellikle de bu caddede çok fazla Japon restoranları var. Sushi mekanları olsun vesairedir, her şey. Ve bir de estetiği çok korumuşlar. Evet bak bu da eski kapılardan biri. Yani normal tapınak kapılarına benziyor.
her şeyle mimarisini bozmamışlar. Bali, dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesinde kendi özerk ruhunu bu hoşgörüyle koruyor. Farklı inançlar burada bir çatışma değil, bir zenginlik kaynağı. İnsanlar birbirinin yaşam alanına müdahale etmeden ortak bir saygı paydasında buluşuyor. Bizim coğrafyamızda sıklıkla özlemini duyduğumuz o koşulsuz kabul ve nezaket, Ubud sokaklarında bir yaşam standardı haline gelmiş durumda. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi %90 oranında burada Hindu olduğu için tabii Endonezya normalde Müslüman oranı çok yüksek bir ülke. Fakat tabii Bali'de iş başka olunca burada da bir kısım Müslümanlar da yine yaşıyor. Fakat onlarla beraber birlikte yaşıyorlar. Bizdeki gibi değiller. Bizde sürekli bir çatışma halinde insanlar. Burada öyle bir şey yok. Çünkü kültürleri hemen hemen aynı. Yani dinleri farklı olsa da kültürleri aynı zaten. Yani ve inanılmaz saygılılar. Yani insanların böyle anlamıyorum bizdekilerden çok çok farklılar. Yani inanılmaz. Çok fazla motor var arkadaşlar. Yani burada da bu arada şunu fark ettim. Java'dayken Ponorogo tarafında veya Madiun'da giderken hep Endonezyalılar motor kullanıyordu. Biz buraya geldik. Burada yabancılar da full motor kiralıyor. Aynı bizim gibi. Yani herkes motor kiralamış. Herkes. Çünkü hakikaten motor olmayınca hiçbir yere gidilmiyor. Burada inanılmaz bir trafik oluşmuş. Yani ben Bali'yi bu kadar kalabalıktır diye düşünmüyordum gelmeden önce. Ya o kadar da fazla değildi. Bazıları diyordu ama hakikaten inanılmaz trafik var ve kilit. Araçlar gidemiyor. Normal araçlar gidemiyor. Motorun varsa motorla anca hani aradan sıyırtıyorsun, geçiyorsun, gidiyorsun. Başka türlü mümkün değil. Yapamıyorsun. O yüzden motor en mantıklısı. Evet doğru. Fakat aşırı derecede motor var. Yani burada da böyle var ya millet hep birbirine değdirerek gidiyor neredeyse. Yabancılar da motorlara çok alışamıyor herhalde sanırım. Ben biraz böyle gördüm. Ubud'da motorun selesine oturduğunuz an adanın ritmiyle bütünleşirsiniz. Ancak bu trafik sadece bir yerden bir yere gitmek değil, Bali'nin hayatta kalma dansıdır. Araba kullanmanın bir kabus olduğu bu dar yollarda motor tek özgürlük alanınızdır. Ancak motor sürmeye alışık olmayan turistlerin yarattığı o küçük kazalar Ubud sokaklarının gizli ama gerçek bir parçasıdır. Buraya da çok fazla şey geliyor. Rus geliyor. Ben Rusları bayağı gördüm. Yani gezdiğim, gördüğüm her yerlerde Ruslar çok çok fazlaydı. Bakın 3 tane küçük dövmeye tam 1000. 1000 Endonezya rupisine yapıyorlar. Diyeceğim şu ki motorlara tam alışamamışlar. O yüzden gerçekten kullanmakta zorlanıyorlar. Ara ara böyle oraya buraya vuranlar oldu. Ben daha henüz bir kaza yapmadım. Umarım öyle bir şey de olmaz zaten de. Bakalım. Yani tehlikeli. Burası Ubud'un merkezi arkadaşlar. Fakat tabii ki de asıl en işlek caddeler, en kalabalık olan yerler buralar değil. Tabii ki de sahilde. Fakat burası en meşhur yeri, en meşhur caddelerinden biri. Ubud'un merkezinde olan. Bunun için buradan sahile kadar gitmemiz lazım. O da aşağı yukarı 20 kilometre. Orada da size tek tek caddeleri, sokakları, her yeri göstereceğim. Farklılık zenginliktir arkadaşlar. Yani kültürü de yaşatmak lazım ama insanların hayatına karışmayacak şekilde, insanların hayatını etkilemeyecek şekilde. O yüzden onlar korumuşlar. Her şeye sahip çıkıyorlar. Yani mimarisinden tut, yaşam stiline kadar her şeyine sahip çıkıyorlar. Fakat buna da dokundurtmuyorlar da öyle bir şey. Şurada bir sokak var. Şöyle bir baksak gel. İnanılmaz ince bir sokak gidiyor böyle. Bir geçsek bir baksak acaba fena olmaz. So dark. What's that? Bu tarz sokaklar, ince sokaklar çok fazla var. Yani her aralarda bir yerlerde var böyle. Baya baya buradan motorla gidiyorlar. Hani karşıdan da motor geliyor, buradan da motor gidiyor. Ama geçiyorlar mı geçmiyorlar. Ha, adamın kendi evine gidiyormuş ya. Yanlış geldik. There is some house. Yeah. Adamın kendi evine gidiyormuş. Bizim otele giderken ki gittiğimiz yolda ara sokakta böyle bir şey. Bu tarz şeylere çok karşılaşırsınız. Asya ülkelerinden nitekim böyle bu tarz şeylere çok karşılaşırsınız. Hep ince sokaklar, dar sokaklar. Motorla geçersinizdir. Evet. Bu arada burada masaj, meditasyon, terapi, tütsili meditasyon, psikolojik tedavi bu tarz şeyler çok fazla yapılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Hindu kültürü, onlar da zaten bu tarz şeylerle uğraşıyorlar. Çok fazla yapılıyor buralarda. Özellikle tütsiyle. Yani görürsünüz herhangi bir yerde böyle üstünüze üfleyen birini görürseniz şaşırmayın. Hani hiç yoktan şu şeyden kurtulmuş olduk. Java adasında
Yani gezerken insanlar inanılmaz derecede sana bakıyor. Gözleri hep üzerinde. Çünkü tek yabancı sensin. Başka da yok. Ama buraya geldim, yabancılar dolu. O yüzden gerçekten o konuda şanslıyım. Hani şimdi rahat rahat takılıyorum, öyle söyleyeyim. Orada çünkü kasıntı oluyorsun. Çok fazla üzerinde bir baskı hissediyorsun. Burada o yok. Burada rahatsın. Burada ben şu an sanki İstanbul'da gibi hissediyorum aslında, öyle söyleyeyim. Şu arkada gördüğünüz yerde Bura. Ora Bura. Yani adı Bura Temple. En meşhur tapınaklarından biri bu bölgede arkadaşlar. Ubud'un merkezi, kalbi diyebilirim. Yani çoğunlukla buraya geliniyor. Merkez cami gibi düşünün sanki. Şurası da Tourist Information diyor. Ubud. Eğer bir sorun olduğunda. Burası aslında bir meydan gibi bir yer. Burası da Ubud Art Market. Yani sanatsal ürünlerin satıldığı marketlerden biri. Çok büyük burası. Şu an Ubud'un damarlarında akıyoruz. Kaskın içinden duyulan o rüzgar sokağın tütsü kokusuyla birleşiyor. Ubud'da motor sürmek sadece bir ulaşım yöntemi değil, bu adanın ritmine, kaosuna ve o tuhaf huzuruna teslim olmak demek. Az önce yürüdüğümüz o caddeler, gördüğümüz o tapınak kapıları ve insanların o bitmek bilmeyen saygısı aslında Bali'nin sadece görünen yüzüydü. Motorla bu kalabalığın içinden sıyrılıp merkezin dışına doğru ilerledikçe sesler yavaş yavaş değişecek. Kornaların yerini rüzgar, binaların yerini ise uçsuz bucaksız bir yeşil alacak. Biz bugün Ubud'un o kozmopolit kalbini, Jalan, Gautama'nın o Avrupa esintili sokaklarını keşfettik. Java'daki o yalnızlığımızdan sıyrılıp dünyanın her yerinden gelen bu kalabalığın içinde kendimizi bulduk. Ama Bali bize tüm sırlarını henüz vermedi. Bu motorun tekerlekleri bizi yarın çok daha gizemli yerlere götürecek. Bir sonraki bölümümüzde Bali'nin en saklı hazinelerine ulaşacağız. Belki de karanlık kanyonlardan geçecek, suların içinde yolumuzu bulacak ve doğanın en büyük şovuna tanık olacağız. Hazırlanın, çünkü asıl macera bu asfalt yollar bittiğinde başlayacak. Lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu yolculukta bize eşlik etmeyi unutmayın. Bir sonraki gizemli rotada görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.